Rockstar oyun geliştirme konusunda her ne kadar sağlam olsa da ki çalışanlarının mesaisini göz önünde bulundursak bu bir tık normal. Kötü yanları da yok değil. Hazır Rockstar GTA 6'yı yetiştirmek için varını yoğunu ortaya koyuyor. Olan da geliştiricilerin oluyorken şirketin arkasından atıp tutmak için ideal bir fırsat. Ben en iyi durumda linç yememek, en kötü durumda ise davalık olmamak için önümüzdeki birkaç dakika çırpınırken sen de o esnada videoyu beğenebilir ve kanala abone olabilirsin. Ayrıca neden beni Kick'ten takip etmeyesin ki? Evet, artık yayında açıyorum. Yani açacağım, siz beklemede kalın. Rockstar ilk büyük başarısını daha ta 2004'lerde hepimizin bildiği GTA San Andreas ile yapmış olsa da oyundaki Hot Coffee adındaki mini oyun oyuncular tarafından fark edilmiş ve ortalığın biraz karışmasına neden olmuştu. Normalde oyunda sevgilinize takıldıktan sonra onu evine bırakıyorsunuz. O da o esnada sizi içeri davet ediyor. Sonra ekran kararıyor, biz de herhalde kahve içiyorlardır deyip geçiyoruz. Ancak konuluyu biraz azaltması gereken Rockstar'ın kafasında farklı bir senaryo vardı. Tabi oyunu yayınlamadan önce bu senaryonun biraz fazla kaçtığını düşünerekten yayın öncesi bunu gizlemiş olsalar da fazla meraklı olan oyuncular CJ'in manitası ile evlerine sırf masumca kahve içmek için girmediklerini keşfedince ufak çaplı tartışmalar yaşanmıştı. Rockstar'ın abi sadece kahve içiyorlardı tarzı savunması ise oyunun ABD hükümeti tarafından yetişkin kategorisine alınmasına engel olamamıştı. Sonuçta böyle bir sahne şiddet, suç, soygun ve çete savaşlarıyla dolu olan, hatta adında bile soygun kelimesi olan masum bir oyun için kabul edilemezdi. İroni! Oyunlarını satışlardan çekip bu harikulade sahneyi silip tekrar satışa koymasıyla birlikte şirket hak ettiği üne kısa sürede kavuşmuş, hayatsız gibi mecaz yapmıyorum, GTA fransizine yoğunlaşmıştı. Liberty ve Vice City gibi ortalama birkaç projenin ardından piyasaya GTA 4 gelmişti. Mükemmel hikaye, şahane bir atmosfer, göz alıcı en azından o zamana göre, grafikler ve müzik. Ama Ömer'in önemli de bir kusuru vardı. Optimizasyon. Oyuncular oyunu her ne kadar oynamak isteseler de Rockstar'ın önerdiği sistem gereksinimleri gerçeği pek fazla yansıtmıyordu. Boktan olan optimizasyonlarına yapılan eleştirilere daha fazla katlanamayan Rockstar, sorunun artık oyuncularda değil de kendinde olduğunu düşünmeye başladı. Ve akıcı bir şekilde oynayabilmek için kuantum sistemi gerektiren oyunlarını düzeltmeye koyuldular. Bazı efsanelere göre Rockstar bu düzeltme işine halen devam ediyor. Acaba oyuncuların bu sorunu çoktan çözmüş olduklarından haberleri var. Gerçi olması da çok bir şey değiştirmez. Çünkü Rockstar oyunlarının oyuncular tarafından değiştirilmesini pek haz etmez. Malum GTA için en sağlam mod yapım uygulamalarından olan benim de şu harika videoda kullandığım Open for Rockstar'dan biraz çekmişti. Çünkü oyuncular GTA Online'da para harcamak yerine farklı modlarla hikayeli modu daha da zevkli yapıyorlardı. Bunu düşünebiliyor musunuz? Bedavaya içerik tüketiyorlardı. Şarkılarının satın alınmamasından rahatsızlık duyan Rockstar bu ahlaksızlığa derhal son vermek için sadece hikaye modu için mod üreten Open4'a res çekmiş ve onları oyunun online moduna zarar vermekte suçlayarak uygulamayı zorla kapatmışlardı. Bu olay GTA Online'da şarkı almak istemeyen kişilerin hoşuna gitmemişti. Hem de hiç gitmemişti. İşler böyle devam ederse sonunda oyunun hikayeli modu için yeni içeriklerin kendileri tarafından yapılması gerekeceğini kestiren Rockstar R yaptı ve uygulamayı geri getirdi. Malum GTA Online Rockstar'ın en sağlam sağmalık ineklerinden bir tanesiydi ve çok önemliydi. O kadar ki uğruna DLC'leri bile iptal edebilirdi. Harbi Rockstar GTA Online'dan sonra kaç tane DLC çıkardınız? Hocam annem poğaça yaptı, sucuk da var, topta aldım. Güzel. Aykut? Şirket sadece single player için DLC çıkarmamakla kalmıyor, genel olarak oyun da çıkarmıyordu. Mesela oyuncular tarafından son derece beğenilen Bully, uzun süren uğraşlara rağmen serinin tek oyunu kalmaya devam ediyor. 2008'de Bully 2'nin geliştirilmesine başlayan Rockstar aradan 2 sene sonra projeyi iptal etmişti. İptalden 5 yıl sonra konusunu tekrar açmış, ardından da yine 2 sene sonra bu sefer GTA 6'yı bahane ederek iptal etmişti. Bu biraz şunun gibi olmuştu. Bazı söylentilere göre Rockstar'lar Bully 2 ile GTA 6'dan sonra uğraşacaklarmış ama Sen beni yine kandırıyorsun ya, adım al. Rockstar'lar genel olarak GTA Online ile parayı bulduktan sonra oyun çıkarma işini ufaktan kenara bıraktılar. Öyle ki o günden bu yana GTA Online için DLC dışında oyun olarak sadece RDR2 geldi. Gayet de sağlam bir oyun ancak 12 seneden bahsediyoruz Carl. Bu çok uzun bir süre. Araya gerçekten de bir Max Payne veya Manhunt veya en azından Bully 2'yi sıkıştıramaz mıydınız? Ubisoft bile sağmaktan bir türlü vazgeçmediği Assassin oyunlarının yanı sıra Far Cry'ı geliştirebiliyor. Ve bu Ubisoft yani. Rockstar'ların RDR dışında oyun yapmamalarının ana sebebi muhtemelen DLC'lerle fazla meşgul olmalarıydı. Hazır o kadar DLC'ye değinmişken sizce Rockstar bu süre zarfında GTA Online için kaç tane DLC çıkarmıştır? Bir tahmin edin. 5 tane mi? 10 mu? Ne 20 mi? 43. 43 tane DLC. Baştan sona online olan oyunları için bu kadar uğraşmayan düzenilerce şirket sayabilirim. Başta Riot olmak üzere. Ya da hepimizin bildiği Valve. Şaka bir yana Team Fortress için güncelleme çıkarmayı düşünüyor musunuz? Hayda. Çok zor ya.
Bu DLC'lerin bazıları bayağı ufak tefek stüdyoların yaptıkları oyunlarla yarışır düzeydeydi ve çok sık üretiliyordu. Siz bu videoyu izlerken bir DLC daha gelmiş olabilir mesela. Parayı fazlasıyla sevdiklerini artık pek fazla gizlemeye çalışmayan Rockstar'lar GTA Online'da geliştirdikleri sistemden dolayı düzgün bir araba alabilmek için oyunda 9-5 mesai yapması gereken oyunculara acımış, acılarına son vermek için gerçek hayattaki 9-5 mesailerinden kazandıkları parayla bu arabayı almalarına olanak tanımışlardı. Artık eğer gerçek hayatta grind yapıyorsanız oyunda yapmanıza gerek yoktu. Artık Shark Card sayesinde oyun içi kur satın alabilir, onunla da bu kuru satın alamayan ölümleri ezikleyebilirdiniz. Sistem harikaydı. Öyle ki oyun yıllık oyun içi alım satımlardan 600 milyon dolara kadar kazanıyordu. Ama tabii bir kusuru vardı. Oyunculardan tek seferlik para almak sarmıyor, kabul edelim. Onlardan sürekli para almak lazım. GTA Plus dediğimiz şey de aşağı yukarı böyle düşüncelerle doğmuş oldu. Artık oyunda dışlanmamak için arada para yatırmanın yanı sıra her ayda düzenli olarak yatırmanız gerekiyordu. Böylelikle VIP kategorisinde olabilirdiniz. Her ay sadece 200 TL'cik ödeyerek bu parayla aynı gerçek hayatta da olduğu gibi oyun içinde de sadece McDonald's'tan menü alabilir. Zaten paranızın yetmeyeceği şeylere özel indirimler kazanabilir veya artık kimsenin umurunda olmayan eski içeriklere sahip olabilirdiniz. Ya da tüm bunları boş verip o parayla Real'de alışverişe çıkabilirsiniz. Anlayacağınız GTA Online çıktığı günden beridir Rockstar'ın gözdesi olmuş durumda. Aynı şeyi maalesef RDR2'nin online için söylemek mümkün değil. Saniyede milyonlar kazandırmadığı için Rockstar'lar onu pek umursamıyorlar. Daha geçenlerde de kullanıcı içeriklerini desteklemeyi kestiklerinde hesaba katarsak pek fazla ömrün kalmadı dostum. Emin değilim ama bu kadar güzel bir oyunun sağladığı gelirlerin beklentilerin altında olması muhtemelen yine aynı oyunun geliştiricilerinin güncellemeleri sürekli erteleyip işin sonunda da iptal etmelerinden kaynaklı olabilir. Emin değilim, sadece bir düşünce. Harbi Rockstar, niye RDR2'nin online'ına evlatlık muamelesi çekiyorsunuz? Ceren'in borcu, anladın mı? Su borcu. Anladın mı? Oysa ki Rockstar'ın bir diğer sorunu çalışanlarına bazen köle muamelesi yapması. Zaten şirket gizli olduğu için çalışanlarının hepsinin ağzının kapalı olması bir yana, malum yine aynı RDR2'nin geliştirilme sürecinde Rockstar'ın kurucu ortağı olan Dan Houser'ın dediğine göre bazen haftada 100 saat bile çalışıyorlardı. Bu TR'deki sıradan bir kuryenin ortalama mesaisi olabilir ancak batı durumunda bu kabul edilemez bir şeydi. Rockstar ise en dışa kapalı ve gizli firmalardan birisi olduğu için böyle bir haber hızla yayılmış ve tartışmalara neden olmuştu. Ağzından gereksiz bir laf attığını anlayan Dan kısa bir süre sonra bir açıklamada bulunmuş ve sadece bazı çalışanların kendi özgür iradeleriyle bu kadar çalıştıklarını ifade etmişti. Tabi buna inanıp inanmamak yine size kalmış ancak anlamadığım bir şey var. Madem bu kadar hevesli çalışıyorsunuz neden o Bully 2'ye pansuman yapmadınız? Tüm bunlara belki de göz yummak yine mümkündü. Tamam, herifler parayı seviyor. Tamam, GTA 6 çıktığı vakit muhtemelen artık oyunlardan zevk almayan bir bunağa dönüşmüş olacağım. Tamam, Bully 2 çıktığında ise muhtemelen ölmüş olacağım ama zaten herkesin sevdiği oyunları Steam'den kaldırıp da yerine yine herkesin sevdiği bir oyunun remaster'ını çıkartmayı, bunu da inanılmaz bok gibi yapmayı nasıl başardınız? Gerçi ana geliştirici kadronun GTA Online için DLC geliştirmekle meşgul olduklarından remaster'ı geliştirme işini, altını çizerek söylüyorum, mobil oyun geliştiren bir ekibe emanet edince sonuçta böyle oluyormuş. Rockstar ekibinden birileri ciddi bir remaster'ı geliştirme işi için GTA mobil portlarını geliştiren ve bunu dahi kötü yapan, genel olarak PC oyunu geliştirme işinde de pek başarılı olmayan bir ekibin iyi bir fikir olduğunu düşünmüş veya bu iş için başka bir stüdyo aramaya üşenmiş de olabilirler. Sonuçta Rockstar gibi pek zengin olmayan bir şirketin maalesef düzgün bir ekip tutacak kadar bütçesi yok. Ama ne hikmetse bok gibi olan remaster'ı düzeltmeye çalışan mod yapımcılarına dava edecek bütçesi vardı. Mesela GTA 3 ve Vice City'yi oynanabilir kılmak isteyen birkaç mod yapımcısı Take-Two tarafından davalık olmuştu. Daha piyasada remaster'ı yokken bu iki oyunu günümüz cihazları için daha kullanışlı yapmaya çalışan bir grup mod yapımcısını oyunlarının kodlarını haksız yere kullanmakla suçlamış ve mod yapımcılarının açıklamalarını dahi adam akıllı dinlemeden onlara dava açmıştı. Ancak bir noktadan sonra oyunlarını mod yapımcıları düzeltmiyorsa kendilerinin düzeltmesi gerektiğini fark eden Rockstar remaster üzerine durmuş ve onu en azından oynanabilir kılmıştı. O mod yapımcılarının ne kadar ceza ödediğini ise bilmiyorum. Tek amaçları ise oyunu oynanabilir kılmaktı. Sonuç olarak Rockstar her ne kadar başarılı projelere imza atmış bir şirket olsa da tüm bu başarısının arkasındaki crunch kültürü, davalar, modculara karşı sert tutumlar ve açgözlülük onu tartışmalı bir konuma getiriyor. Bir yandan GTA Online'ı her geçen gün daha da pay to win yapıp onu sağarken diğer yandan yeterince gelir sağlamayan projeleri rafa kaldırıyorlar. Rafa kaldırmak demişken Rockstar Max Payne 4 en son 2025'te çıkıyordu. Ne oldu bizim iş? Abi hiç kurcalama, siktir et. GTA 6 çıktığı vakit umarım ölümümden önce olur. Tüm satış rekorlarını kıracağından hiç şüphem yok. Ancak muhtemelen Rockstar'lar sonraki bir 10 yıl daha GTA 6 Online için DLC çıkarmakla uğraşacaktır. Ve belki de bir ihtimal GTA 5'in online'ı artık saniyede milyonlar kazandırmadığı için onu da yavaştan salmaya başlayacaklardır. Bu öyle ufak bir tahmin. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip Anormal ailemize katılabilirsiniz. Ayrıca beni Insta ve Kick'ten de takip edebilirsiniz. Yalandan yayıncı olmak gibi bir niyetim var malum. Onun dışında kendinize iyi bakın ve görüşürük.